Biz burada güvende miyiz? Daha 17 yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce kardeşler birbirini bulsun artık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Yurdun kapatılacağı haberinin gelmesi Aras ve arkadaşlarının hayatını tamamen alt üst edecek. Çünkü çocukların farklı şehirlere gönderilecek olması Aras için yalnızca yuvasını kaybetmek anlamına gelmiyor. Aras kardeşini bulabilmek ve kendisinden saklanan gerçeklere ulaşabilmek için bu şehirde kalmak zorunda. Bu nedenle Aras hayatının en önemli arayışıyla yıllardır ailesi gibi gördüğü arkadaşlarının geleceği arasında sıkışıp kalacak. Yurdu terk etmeyi reddeden Aras ve arkadaşları alınan karara karşı sessiz kalmayacak. Geceyi yurdun bahçesinde geçirerek kendi direnişlerini başlatacaklar. Çocukların bu tavrı yurdu yalnızca kaldıkları bir bina olarak görmediklerini bir kez daha gösterecek. Çünkü onlar için burası yıllardır kuramadıkları aile bağının yerini dolduran tek yer. Aras'ın bu mücadelesindeki en büyük destekçilerinden ikisi Barış ve Özlem olacak. Fakat bu olaya hiç beklenmedik bir isim de dahil olacak. O isim Teoman olacak. Teoman yurda geldiğinde kendisinin bile beklemediği büyük bir gerilimin ortasında kalacak. Çocukların öfkesi, Aras'ın kararlılığı ve ailesinin yaşananlardaki etkisi Teoman'ın bütün dengesini bozacak. Yıllardır bastırdığı duygular, ailesine karşı içinde biriktirdiği kırgınlık ve kendisini kanıtlama çabası aynı anda ortaya çıkacak. Bu gerilim Teoman'ın kontrolünü kaybetmesine neden olacak. Burada Teoman'ın dışarıdan göründüğü kadar güçlü olmadığı da açık şekilde gösterilecek. Vereceği sert tepki ilk bakışta yine Aras'a duyduğu öfke gibi görünse de bunun altında ailesine karşı duyduğu hayal kırıklığı olacak. Öte yandan Leyla, yurt çocuklarının öfkesinin hedefinde kalacak. Aras'ın başına gelenlerden Akkayaları sorumlu tutan çocuklar Leyla'yı aralarına almak istemeyecek. Leyla her ne kadar Aras'a destek olmaya çalışsa da ailesinin yaptıkları yüzünden dışlanacak. Bir tarafta ailesi, diğer tarafta yanında olmak istediği Aras olduğu için Leyla da oldukça zor bir durumda kalacak. Aras ise Leyla'nın daha fazla zarar görmesini istemediğinden onu kendisinden uzak tutmaya çalışacak. Fakat Aras'ın Leyla'yı korumak için attığı her adım Leyla'nın ona olan kırgınlığını biraz daha büyütecek. Bu nedenle ikili arasında yeni bir yanlış anlaşılma yaşanabilir. Tam da bu sırada Leyla'nın duyacağı bir cümle Aras'ın gerçek duyguları ile ilgili bütün dengeleri değiştirecek. Aras bugüne kadar hislerini açıkça söylemekten kaçındı ve Leyla'yı korumak için ondan uzak durmaya çalıştı. Ancak Leyla tesadüfen duyacağı bir konuşma sayesinde Aras'ın aslında kendisini ne kadar önemsediğini anlayabilir. Leyla, Aras'ın kendisini uzaklaştırmasının sevgisizlikten değil, onu kaybetme korkusundan kaynaklandığını anlayacak. Böylece aralarındaki kırgınlık hemen bitmese bile Leyla ilk defa Aras'ın gerçek niyetini görecek. Yeni bölümde Şebnem'in yapacağı hamle Hakan'ı bile şaşırtacak. Şebnem'in Aras'tan bu derece korkması ve onu şehirden göndermek için böyle büyük bir karar alması artık Aras'ı ciddi bir tehdit olarak gördüğünü gösteriyor. Yurdun kapatılması ilk bakışta çocuklarla ilgili alınmış sıradan bir karar gibi görünse de asıl hedefin Aras olduğu çok açık. Şebnem, Aras şehirden uzaklaşırsa hem onun kardeşini bulmasını engelleyeceğini hem de Teoman'ın geçmişi araştırmasının önüne geçeceğini düşünüyor. Planı başarılı olacak gibi dursa da Aras ve diğer çocukların direnişiyle bir kez daha başarısızlığa uğrayacak. Yani Şebnem, Aras'tan kurtulmaya çalışırken istemeden bütün gözleri kendi ailesinin üzerine çevirecek. Teoman ise belki ailesine karşı gelmek için, belki de gerçekten insafa geldiği için çocuklara yardım etmek isteyecek. Ancak yardım etmek istediğinde beklemediği kadar sert bir tepkiyle karşılaşacak. Çünkü çocuklar onu da Akkaya ailesinin bir parçası olarak görecek ve samimiyetine inanmayacak. Teoman ilk kez doğru bir şey yapmaya çalışırken bile dışlanmış hissedecek. Bunun yanında ne yaparsa yapsın, Aras'ın kendisinden daha güçlü görünmesi onu rahatsız etmeye devam edecek. Aras'ın ise büyük bir ailesi olmamasına rağmen yanında duran dostları var. İşte bu fark Teoman'ı her geçen bölüm biraz daha sarsıyor. Burada Teoman'ın aslında ne kadar kırılgan olduğu daha net ortaya çıkacak. Teoman ne kadar Aras'la mücadele ederse etsin onu yenemiyor ve her defasında Aras bir şekilde karşısına çıkıyor. Üstelik Hakan'ın zaman zaman Aras'ın cesaretinden ve gücünden etkilenmesi Teoman'ın kıskançlığını daha da arttırıyor. Çünkü Teoman yıllardır babasının onayını kazanmak için uğraşırken Aras hiçbir çaba göstermeden Hakan'ın dikkatini çekiyor. Bu yüzden Teoman'ın Aras'a duyduğu öfke yalnızca rekabetten ibaret değil.
Aras karşısına çıktıkça Teoman kendi eksiklikleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Teoman bir yandan Aras'ın kardeşini bulmaya çalışacak, diğer yandan ailesinin kendisinden neler gizlediğini araştıracak. Başlangıçta bunu Aras'a yardım etmek için değil, ailesine karşı kullanabileceği bir koz bulmak amacıyla yapabilir. Fakat gerçeklere yaklaştıkça meselenin düşündüğünden çok daha büyük olduğunu anlayacak. Teoman öyle bir noktaya gelecek ki ailesiyle Aras arasında geçmişten gelen bir bağlantı bulunduğunu keşfedecek. Belki eski bir fotoğraf, saklanan bir belge ya da yanlışlıkla duyduğu bir konuşma ona ilk önemli ipucunu verecek. Böylece geçmişin üzerindeki sis yavaş yavaş aralanmaya başlayacak. Çünkü Aras'ın aradığı kardeşin kendi olma ihtimali Teoman'ın bütün kimliğini alt üst edecek. Diğer tarafta Serhat, şimdilik Hakan'ın planlarından kurtulmuş olsa da bu kez karşısına Aras çıkacak. Aras, Serhat'ın kardeşiyle ilgili bir şeyler bildiğinden şüpheleniyor. Bu yüzden ona doğrudan kardeşinin yaşadığını bilen kişinin kendisi olup olmadığını soracak. Burada büyük bir gerilim yaratılacak. Ben Serhat'ın dikkatleri üzerinden çekmek için Aras'a yalan söyleyeceğini ve hayır cevabını vereceğini düşünüyorum. Çünkü gerçeği söylerse yalnızca Hakan'ı değil, kendisini de büyük bir tehlikenin içine atmış olacak. Bu nedenle Serhat'ın söyleyeceği yalana hemen inanmayacaktır. Aras da tıpkı Teoman gibi gerçeklerin peşinde olmaya devam edecek. İki kardeş farkında olmadan aynı sırrın iki farklı ucundan ilerleyecek. Aras kardeşine ulaşmaya çalışırken Teoman da ailesinin sakladığı geçmişi araştıracak. Böylece kardeşlerin adım adım birbirlerinin izini sürdüğü yeni bir sürecin içerisine gireceğiz. Onlar gerçeğe yaklaştıkça Hakan ve Şebnem'in korkusu daha da büyüyecek. Hakan ve Şebnem çaresizce Aras ile Teoman'ı gerçeklerden uzaklaştırmaya çalışacak. Ancak yapacakları her yeni hamle dikkatleri biraz daha üzerlerine çekecek. Yurdu kapatmaları, Aras'ı göndermeye çalışmaları, Teoman'ın sorularını cevapsız bırakmaları ve Serhat'ı susturmak istemeleri artık tesadüf gibi görünmeyecek. Özellikle Teoman ailesinin verdiği sert tepkilerden şüphelenmeye başlayacak. Çünkü ortada önemsiz bir mesele varsa Hakan ve Şebnem neden bu kadar korkuyor? İşte bu soru Teoman'ı gerçeğe götüren en önemli noktalardan biri olacak. Hakan ve Şebnem sırları korumaya çalıştıkça kendi elleriyle gerçeklerin birer birer ortaya çıkmasına neden olacaklar. Buradan sonra kardeşlik sırrının üzerine uzun bölümler boyunca kapatmaları neredeyse imkansız görünüyor. Çünkü hem Aras hem de Teoman aynı anda araştırmaya başladı. Bunun yanında Serhat gerçeği biliyor. Leyla da bazı garipliklerin farkına varıyor. Yani sırrı bilen ya da şüphelenen kişi sayısı her bölüm biraz daha artıyor. Ben kış dönemi reytinglerini de hesaba kattığımda senaristlerin birkaç bölüm içerisinde kardeşlik sırrını ortaya çıkaracaklarını düşünüyorum. Sadece bu sırrı ilk kimin öğreneceği konusunda bazı soru işaretleri var. Aras ve Teoman ikisinden biri gerçeğe önce ulaşabilir. Ancak benim en güçlü tahminim Leyla'nın da bu gerçeği öğrenebileceği yönünde. Leyla, Aras ve Teoman'ın ortak noktaları olduğunu fark etmeye başladı. Bu gariplikler devam ederse olayın peşine düşebilir. Belki geçmişten gelen bir gerçek ya da duyacağı gizli bir konuşma Leyla'nın kardeşlik sırrını aydınlatmasını sağlayacak. Gerçek ortaya çıktığında Hakan ve Şebnem'in kurduğu düzen çökecek. Aras ile Teoman'ın savaşı bambaşka bir hale gelecek. Sizce kardeşlik gerçeğini ilk kim öğrenecek? Yorumlar kısmında bekliyorum.